Sevgili dostlar, bugün Ermenistan'da yapılan onlara özgü bir kete tarifi yapacağız Allah izin verirse. Onun için 4 tane beziye ihtiyacımız var. 4 bardak un demek. Tabii sizin ununuzun kalitesi farklıdır bilemem ama ben 4 bardak un kullanıyorum. Şöyle ortasını açıyorum. Ben bir ayrıyeten kapta yapmıyorum. Buna ılık su koyacağım biraz. Veya ılık süt olabilir. Önce yağımızı koyuyorum. Sonra 2 yemek kaşığı sirkemizi koyuyorum. Sonra yeteri kadar dostlar. Şöyle 2 tatlı kaşığı kadar tuz koyuyorum. 1 yemek kaşığı şeker koyuyorum. Ve şuradan size göstereceğim. Kendi yaptığım yoğurdumdan koyuyorum. Bu yoğurdu biz kendimiz yapıyoruz dostlar. Sağ olsun sütçü bacımız getiriyor. Biz de yapıyoruz. Harika bir tadı oluyor tabii. Şöyle 1 Vallahi çok güzel görünüyor. Yoğurdu da yiyesim geldi dostlar. Evet. Kamerayı durdurup yiyelim mi? Vallahi ister durdur. İster 2 tane yumurtamızın da şöyle kırıyorum. Hadi anne. Şöyle bakın. Sarısıyla beyazını ayırıyorum. Sarısı üstüne, beyazı da içine. İşte tamam. Şimdi elimi yıkayıp geleceğim dostlar. Evet. Şöyle dostlar, ele yapışmayan güzel bir hamurumuz olacak. Yoğurunca Görüşürüz. Şimdi birazcık da sıcak suya ihtiyacım var. Getirdim mi? Şuraya koy kızım. Şöyle birazcık dökeyim. Tamam. Biz bugün kete yapıyoruz. Ermeni ketesi. Ermenistan'ın yapmış olduğu. Kameradasın. Sevgili dostlar, şöyle biraz daha su ekliyorum. Çok değil. Suyunu çok eklemedim. İsteyen sadece şeyle de yoğurabilir. Diyebilsem sütle. Evinizde ne varsa Allah ne verdiyse. Yoğrulunca görüşürüz. İşte böyle koydum saklama kabımıza. Çok güzel hamurumuz oldu. Dibine azıcık yağ koydum ki yapışmasın diye dostlar. Şimdi de üstünü streçleyeceğim. Bitti. Üstünde örtelim. İşte tamam. Biz şimdi diğer işleri bitirene kadar mayalanır inşallah. Sevgili dostlar, şöyle ben gramını diremini bilmem. 2 yemek kaşığı kadar tereyağımız var. Şöyle bir çay bardağı da sıvı yağımız var. Unumuzu inşallah kavuracağız. Şimdi şöyle altını yapıyorum. Ama buna bir tahta kaşık, şöyle bir bardak un yeterli. Böyle bir kaşık daha koyayım. Bakın bir kaşık daha. Çünkü fazla unlu da olsun istemiyorum. Şimdi böyle kızartmaya başlayacağız. Unun rengi dönene kadar kavuracağız. Bakın böyle iyicene şöyle biraz bu pembeleştikten sonra biraz daha koyuyorum ki karıştırması kolay olsun diye böyle yaptım. Yani 1,5 bardak unumuz var.
Dostlar şimdi blenderdan geçirmiş olduğumuz bir bardak cevizimiz var. Biraz da cevizimizle kavuralım ki cevizimizin yağısı da çıksın yani. Yağısı, kokusu, güzelliği. İşte bu kadar. Biraz kavuracağız yalnız. Olmadı. Ketemizin iç harcı hazır. Mis gibi kokular gelmeye başladı. Şimdi bunu böyle soğumaya bırakıyoruz ve bitiriyoruz. Bakın dostlar nasıl kabarmış hamurumuz. Çok güzel kabarmış. Şimdi hemen şöyle alıyorum. Şuraya koyuyorum streçimi. Ve şuraya şöyle biraz un ekeleyeyim. Bakın fısır fısır ediyor hamurumuz. Çok güzel olmuş. Uf. Tam da gerçekten ketelik hamur olmuş. Çok böyle yayılı şey olsun istemiyorum. Hani mayası gitsin istemiyorum. Sekiz beziye ayırdım. Şöyle hemen bezelyeye vereceğim. Çok böyle yoğurmadan. Şundan biraz açayım da. Çok güzel açılıyor. Hemen açılıyor. Bak hepsini açtım. Hı hı. Ne yaptığını açıklar mısın? Hamurlarımızı önce biraz büyüttüm. Sonra biraz daha açmaya karar verdim. Ketemizi şöyle güzel güzel yapacağız. 8 tane bezemiz çıktı. Ona göre ayarlayacağız Allah izin verirse. Dostlar hepsini açtım. Şimdi sıra yağlamaya geldi. Şöyle düzelterek Allah izin verirse yağlayacağız kat kat. Çünkü bu ketenin özelliği yağının bol olması. Asla az olmaması. Tereyağıyla sıvı yağı karıştırdım dostlar. Şöyle ister fırça yardımıyla isterseniz benim gibi şöyle bakın her yerine bu şekilde de değdirebilirsiniz. İlk katı öyle olabilir. Ama ikinci katlarının böyle olabileceğini düşünemiyorum dostlar. Bakın her yerine değdi. Şimdi ikinciyi açıyorum üstüne. Şöyle. Etrafını eşitleyelim çekiştirerek ki hamurlarımız hep eşit olsun. Şu şekilde. Bakın. Şimdi şöyle tekrardan yine yağını bolca döküyoruz ki araları kat kat olsun dostlar. Artık bunu neyle yapacağız? Fırça yardımıyla. Bir fırça yardımıyla şöyle
her yerine gelecek şekilde süreceğiz. Buket'ten Antalya'ya gezmeye gideceğim Allah izin verirse dostlar. Oraya da götürürüm inşallah. Şimdi şöyle göster. kavrulmuş olduğumuz unları ve şeyi böyle güzelce dökeceğiz. Şöyle şuraya yanıma alayım dostlar. Böyle serpiştireceğiz her yerine. Cevizle unu tereyağında ve biraz sıvı karışımla ne yaptık? Güzelce kavurduk. Dur. Şimdi şunu serelim. Bu şekilde. Benim kuzucuğum hasta olmuş dostlar. İnşallah Allah'ım şifasını versin. Bakın bu şekilde yine bezelerimizi eşitledik. Şimdi de şöyle küçük kaşığımızla gezdirelim yine. Kepçemizle pardon. Şöyle her yerine gelecek şekilde gezdirelim ve sonra da fırçamızın yardımıyla iyicene sürelim. Şimdi bakın dostlar yine böyle serpiştiriyorum. Kavrulmuş unumuzdan. Şöyle biraz da normal undan serpiştiriyorum. Tekrardan 3. katını koyuyorum. Bak 8 katın hepsini yaptım. Bu en üst kat. Şimdi en üst kata da şöyle bir yağlayacağız. Son yağımızı şöyle bolcana dökelim. Birazcık dumar gibi oldu tabii. Normal. Normali. Ben habire temizlik yaptığım için sağdan soldan kamera kayıyor. Tezgah topluyorum. Ucuna denk geldi. Bu kalanını da böyle buralarına serpiştireceğim. Son noktayı koyacağım. Şöyle güzelce. Şu kenarından başlıyorum. Çok sıkıştırmadan dostlar. Şu şekilde yuvarlıyorum. Bakın. Gayet güzel bir rulomuz oldu. Şöyle kesiyorum. Evet. Bakın. Şimdi herkes nasıl şekil verir bilemem. Ama ben nasıl vereceğimi düşünüyorum şimdi. Kesmek, hazırlamak kolay. Değil mi dostlar? Şöyle birazcık bekletelim. Yağsı donsun. Şu şekilde topluyorum ve şöyle ağzını kavuşturuyorum. Bakın bu şekilde yaptıktan sonra tekrar çeviriyorum. Bu sefer bu tarafını da bu şekilde bakın şöyle topluyorum ve elimle güzelce bastırarak yuvarlak yuvarlak bezeler yapıyorum. Sonra da açacağım Allah izin verirse. Bakın tekrar gösteriyorum. Şu şekilde yuvarlıyorum. Sonra da bu tarafına geçiyorum. Bu tarafında yine hamurları yavaş yavaş ortada birleştiriyorum bakın. Sonra da böyle elimle bastırarak yapıyorum. Şöyle güzelce
açmaya çalışacağım. Ki açılacak bakın dostlar. İstediğiniz kalınlıkta ve istediğiniz büyüklükte açabilirsiniz. Bence bu kadar kalınlık yetecektir. Bu büyüklük iyidir. Eğer azıcık un atmazsak altına biraz yapışacak gibi dostlar. Hamurumuz biraz ele yapışan bir hamurdu ya. O yüzden Tamam. bu kadar. Tamam anne. Bir şey demedim. Kız Yok. Tamam anne, şu an çekimdesin. Tamam, oldu işte. Ben komşuya sinirlendim. Canım komşuya sinirleniyorum da niye benden çıkarıyorsun hanım? Allah razı olsun, komşularımız tepemizde at gezdiriyor sanki. Allah'ım 2 yumurta hepsi ha. Yani bunu 2 yumurta dediğimizde anlamayacak mı insanlar? Tamam, anlarlar. Ya sen bana niye hep kızıyorsun? Çünkü kameraya göstermeden işlem yapıyorsun. Sonra ben nasıl yapacağımı bilmiyorum. Şimdi doğru fırına. Fırınımıza teşekkür ederim. Ketemizi bu şekilde süsleyebiliriz. İsteyen istediği motifleri yapabilir. Ben böyle yaptım buna. Şimdi buna da böyle yapacağım. Üst kata çıkıp kavga çıkartacağım. Vallahi kimseyle uğraşma Dilek. İnşallah çeker giderler de biz de kurtuluruz. Yani bu Suriyeliler bizi canımıza bezdirdi. Tangur, tungur, tangur, tungur. Ne sabah var ne gecemiz var. Dostlar, ketelerimiz o kadar güzel olmuş, o kadar güzel olmuş ki size yani böyle derler ya hani dökülüyor. Gerçekten dökülüyor. Mükemmel olmuşlar. Dostlar bunu indirirken elimden düşürdüm ve kırıldı. Bakın nasıl olmuş, ne kadar güzel olmuş. Çok kete yaptım ama bu Fransızların bilmeyen Ermenilerin tarifiyle yaptın. Ermenilerin ketesi de bir başka ayrı güzel oldu dostlar. Şuna bakın, tel tel. Gerçekten mükemmel oldu. Bu tarifi bize verenlere teşekkür ediyorum. Gerçekten bakın harika oldu. Bunun güzelliğine. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlemeyi, abone olmayı ve güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın lütfen. Hoşça kalın. Dostça kalın. Allah'a emanet olun.